Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir börekle yine karşınızdayım. Böreğim hakikaten çok lezzetli ve çok kolay. Şimdi buyurun böreğimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet, hamurumuzu oluşturmak için öncelikle 1,5 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Ve yumurtayı, bir tane yumurtam var. Onu da aldım. Yumurtayı güzelce çırpalım. Evet arkadaşlar, iyice çırptım. Yumurta tamamıyla suyla karıştı. Şimdi benim hamuru oluşturmak için unumdan bir miktar aldım. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Onu da dahil ettim. Evet. Yavaş yavaş hamuru oluşturuyorum. Ve bir miktar daha un alıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuzu güzelce yoğurduk. Bakın şöyle çok güzel bir hamurum oldu. İyice yoğurduktan sonra toparlıyoruz. 4-5 dakika mütemadiyen yoğuruyoruz. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Bu arada ben hamurum için 5 su bardağı un kullandım. Evet arkadaşlar, hamurum 10 dakika dinlendi. Şimdi tezgaha alıyorum. Evet, tezgahıma bir miktar un serptim. Hamurumu üzerine aldım. Hamurumun da üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamurumu 4'e bölüyorum. Evet. Hamurumu beze haline dönüştürüyorum. Ve İlk bezemizden açmaya başlıyoruz. Bezelerimizi unla açıyoruz arkadaşlar. 4 tane bezemiz oldu. Güzelce açıyoruz. Evet, oklavayla açabildiğimiz kadar açıyoruz. Evet, olabildiğince açtık. Hani baklavalık yufka açmıyoruz da. Aynen böyle şu boyutta açıp ilk yufkamızı kenara alıyoruz. Ve ikinci bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Ve açtım ikinci bezemi de. Şimdi arkadaşlar, oda sıcaklığında erimiş 200 gram tereyağımdan her yerine sürüyorum. Evet, her tarafına sürdüm. Şimdi üzerine ikinci yufkamı seriyorum. Evet, buraya da yine tereyağımızdan sürüyoruz. Evet, şimdi katlıyoruz arkadaşlar. Şu köşelerini denkleştirelim.
Hamurumuz çok güzel çünkü çektik mi düzelebiliyor. Evet, bu yüzeyine de sürüyoruz tereyağımızdan. Evet, şimdi diğer ucu getiriyoruz üzerine. Şu köşeleri yine denkleştiriyoruz. Evet, bu yüzeyine de sürüyorum. Bu arada hamurumuzu bu şekilde hazırlayıp dolapta birkaç gün tutabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde sonraki işlemi yapıp hemen fırına da atabilirsiniz. Şimdi tekrar katladım. Evet, bu yüzeyine de tereyağımızı sürüyoruz. Tekrar katlıyoruz. Evet, işlem bu. Tabağıma alıyorum. Diğer iki bezemi de bu şekilde hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, üzerini kapattım streç filmle. Şimdi dolaba kaldırıp 1 saat bekletiyorum. Hamurumuz buzdolabında dinlenirken biz iç malzememizi hazırlayalım. Bunun için 700 gram pırasam var. Pırasamı kavuruyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağla kavuracağız arkadaşlar. Evet, pırasamız pişti. Şimdi tabağını değiştirdim. Soğumak üzere kenara aldım. Evet arkadaşlar, pırasamın üzerine bir çorba kaşığı tatlı pul biber dahil ettim. Bir çorba kaşığı, bir tatlı kaşığı da tuz kattım. Şimdi harmanlıyorum. Evet, dolaptan çıkardım. Şimdi açmaya başlıyorum. Tezgahıma bir miktar un serptim. Evet, hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Bakın, şuralardan hafif hafif kabarmalar var. Hamurum çok güzel. Hafif üzerine de un serpiyorum. Merdaneyle narin hareketlerle açıyorum. Evet, olabildiğince açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi parçalara bölüyoruz. Evet, şu kenarına, bir kenarına iç malzememden koyuyorum. Hep bir kenarlarına koyuyoruz arkadaşlar. İç malzemesi ne isterseniz hepsi yakışıyor arkadaşlar. Kıyma, ıspanak, patates, her türlü yapabilirsiniz. Elinizde ne malzemesi varsa, önemli olan aşamaları takip etmek. Bu şekilde de sarıp kaldırabiliriz. Ama ben böreğime beyaz peyniri yakıştırıyorum. Ve biraz da beyaz peynir koyuyorum. Ben seviyorum bu halini. Ve şöyle üzerine örterek sarıyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Evet, tamamını hazırladım arkadaşlar. Tepsime sıraladım. Şimdi bir tane yumurta sarısını iyice çırptım. Üzerine sürüyorum. Ancak bu arada biz bu işleme başlamadan fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Çünkü
önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Evet, bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı yağ. Yağ demedim zannediyorum. Onu da söylemiş olayım. Zaten malzemeler açıklamalarda olacak. Evet, üzerine bir tatlı kaşığı da sıvı yağ dahil ederek yumurta sarısıyla birlikte sürüyorum. Ve tamamına yumurta sarısı ve yağ sürdükten sonra arkadaşlar şöyle bıçakla üzerini hafif kesiyoruz. Şöyle çizikler atıyoruz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet arkadaşlar, böreğim fırından çıktı. Şöyle bir çıtırtıları duyuyorsunuz. Muhteşem lezzet. Şöyle göstereceğim. Çok sıcak, elleyemiyorum bile. İçini görün istedim. Hakikaten muhteşem lezzet. Çıtırtıyı duyduk. Bakın nasıl da pul pul dökülüyor, görüyorsunuz. Çok da nefis oldu. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.